Bir türkü bu kadar içten bu kadar güzel okunabilir mi? Şimdi arkadaşlar bu haftanın bombası Kenan Bey. Şimdi Kenan Bey'in ben nereden tanıştım? Bundan aylar önce böyle bir Şubat ayı ortası gibi bana gönderdiler Kenan Bey'in kayıtlarını. Ben de dinledim. Güvenlik görevlisi kendisi. Ya müthiş bir ses. Yani biraz sonra dinleteceğim size. Müthiş bir ses ve kendisiyle hemen iletişime geçmek istedim. Ben yazıştık, sohbet ettik. Dedim ki şöyle yapalım. Daha siz hani çok fazla kişi duymamışken ben İzmit'e geleyim. Kendisi İzmit'te yaşıyor. Ben geleyim. Büyük bir konser salonu var İzmit'teki okullarının. Görev yaptığı okulun. Kocaeli Üniversitesi'nin. Ben de dedim ki hani burada bu konser salonunu kullanalım. Siz sahnede olun. Ben çekim yapayım. Bizde ne sesler var çekelim ve kanalda yayınlayalım. Korona girdi araya ve gidemedik. Biz Sivas'a gittik geldik falan, ortalık karıştı. Ve bu kadar zaman sonra tekrar bu hafta sürekli kayıtları gelmeye başladı bana Kenan Bey'in. Ben de dedim ki yapalım. Hadi dinleyelim şimdi. Daha önce dinlediniz bilmiyorum ama yandınız yani. Fa. Do. Tertemiz bir do. Müthiş güzel bir tenorla karşı karşıyasınız. Maşallah tenoru. Ya biz de hani ben bunlara isim vermiş olsaydım farz edin orta şeyde yaşıyorum. Eski dönemlerde işte İtalya'da yaşıyorum falan. Ben mesela bu isme şey derdim işte lirik tenor falan bilmem ne falan değil de böyle maşallah tenor derdim gerçekten. Maşallah tenor. Ya abi neden isimleri biz bulmuyoruz ki? Ben artık bundan sonra bu tenora maşallah tenor diyorum. Bitti. Yeter be. Fa karar. Si bemolden giriyor. Bir kere bütün okumanın içindeki ağız açıklığına lütfen dikkat edin. Gerçekten çok dikkat ediyor. Çok dikkat ediyor baştan sona. Buyurun. Bakın. Okuram. Tertemiz bir do. Tertemiz bir do. Ve dikkat edin. Şimdi tenorların pozisyonunda kubbe ve artık si do natürel seslerinde daha dişlerde tınlayan renklere doğru gelirsiniz. Kaçırmaz olarak yani hafif gülümser veya hatta acı çeker gibi gözükebilir tiz. Ama başka türlü de çıkmaz bu ses yani. Bilmem diye çıkmaz yani bu. Hem sesin genişliğini arttırır hem de pozisyonu çok güzel oturtur. Bu... Ağlar. Diyafram müthiş değil mi çocuklar? İşte biraz önce mesela kelimeyi bölen bir arkadaşımız vardı. Ama diyafram çalışan, doğru çalışan, kelimeleri doğru oturtan birinin nasıl muhteşem okuyabildiğini de çok güzel görüyorsunuz. Bakın. Tek nefes. Nerelerde nefes aldığını kontrol edelim ya da beraber. Aldı. Şu en son tizde verdiği diyaframına bakın lütfen. İzleyin. Kasıldığını görüyorsunuz değil mi? Yukarıya doğru. Sanki böyle gömleğine bakın. Çok iyi anlayacaksın. Şu başını tavanlara kaldırmadığını da görüyorsunuz değil mi? Usta okuyor. Sanki bu işte teknik öğrenmiş gibi okuyor değil mi? Her şeyi biliyor gibi okuyor. Çok ilginç. Ve İbrahim Tatlıses'in en sağlam uzun havalarından biri de bu yani. En sağlamlarından biri bu. Mesela şeye de dikkat edelim çocuklar. Böyle ara ara durduruyorum. Siz gene sevmeyeceksiniz ama mesela benzer şekilde okuyan başka türkü okuyucuları da var Türkiye'de. Bazılarının burada böyle damarlarının kocaman çıktığını, kasıldığını, kıpkırmızı olduğunu görüyorsunuz ama
okuyan kişi de bakın böyle şeyler çok, bakın özellikle boynuna bakın. Kardeş gelecek yazı bilmem, bayramı bilmem, yazı bilmem. Ay 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 ay. Ya bunu tek nefeste okumak hakikaten iş. Bir kere çok kuvvetli, çok tazikli ve dikkat edin boyun bölgesine bakın. Her ne olursa olsun tekniği mükemmel değil. Mükemmel değil ama çok iyi. Yani mükemmel değil ama üstüne bir tık daha geliştirilir mi? Evet, yani hayat biçiminin o olması. Yani tamamen ses tekniğini, tamamen hayatını şarkıcılığa, ya ne bileyim işte bir opera sanatçısının bu sesleri çıkarırken ne kadar uğraştığını görüyorsunuz. Başka bir iş yok. Sürekli bu sesler üzerinde idmanlar yapılıyor. O da geliştirir. Ama şu anki hali bile bunu böyle çok lezzetli ses duyuruyor. Ve en önemli özelliği çağlıyor adeta, değil mi? Gümbür gümbür. Güzel bir kulak alışkanlığı. Çok kıymetli. Müthiş. Geliyor. Nefes geldi. Peste. Bu yaz beraberdi Azmıyor bunlar. Biraz böyle yapıyor. kardeş. Biraz daha duyurabilir aslında. Şey gibi düşünmek lazım. Ben hep öyle anlatmaya çalışıyorum. Şu değil. Ah bu yaz beraberdik kardeş. Olmaz zaten. Komik olur. Fakat şunu da düşünmeyin. Yani şunu da düşünün. Mesela siz bunu okuduğunuz zaman hani şeydir ya, böyle çocuğunuza masal okursunuz. Kızım gel bakalım işte. Abim ne kardeş diye okuduğum zaman ne dediğimi anlamaz ya çocuk. Dersin ki ah işte şey kardeş. Neydi sözler? Buyurun okuyalım. Beraberdik. Ah bu yaz beraberdik. Ah bu yaz beraberdik kardeş değil de ah bu yaz beraberdik kardeş. En azından karşısındaki kişi ah bu yaz beraberdik kardeş yazabilsin. Ben buradan anlayamam ne dediğini. Yazı bilmem. Anlaşılmıyor. Bakın. Ah bu yaz beraber. Meraberdik gibi çıkıyor değil mi? Aa bu yaz meraberdik gibi çıkıyor. Yani 5 yaşında bir çocuk, daha Türkçeyi tam konuşamayan, yazamayan bir çocuk bunu yazamaz. Zaten o yaşta bir çocuk nasıl yazabilir? 7 yaşında bir çocuk yazamaz. 9 yaşında. Ne? Yani küçük bir çocuk bunu yazamaz çünkü anlamaz. O zaman ona, yani bu artikülasyona şunu anlatmaya çalışıyorum. Karşınızda küçücük bir çocuk bile sizin ne dediğinizi deftere yazabilsin. Bu anlaşılırlıktır. Herkes bu türküyü baştan sona bilmiyor ki. Ezberinde değil ki bu türkü. Herkes bilmiyor. Belli bir grup biliyor. Doğru değil mi? Herkes bilsin canım, ne var bunda? O zaman anlatın. Anlatın, ne dediğinizi anlayalım. Ah Bu yaz ben... beraberdik kardeş. Gelecek yazı bilmem, bayramı bilmem, yazı bilmem. Bir tık daha açın. Bir tık daha. Çok az. Fazla değil. Bir tık daha açın. Anlayalım. Hem de dikkat edin söylediklerinize. Çok güzel. Şive ve okuma biçimi tabii ki böyle gerektiriyor biraz. Başka türlü kardeş, yani kardeş bilmem, bunlar böyle çıkar tabii ki. Ama siz yani konuşmuyorsunuz ki, şarkı söylüyorsunuz. Bir tık daha bunu açarsanız anlaşılır. Öksüz elinden yar, nereye gideyim ben? Bir de mesela pes frekansların, kalın frekansların iyi tınlaması için genişliğe ihtiyacı var bu sesin. Önde durması sadece buna, mikrofonda gelir bu. Fakat biraz daha iyi duyulmasını istiyorsanız bu gibi duyulur. Bir tık açın, bir tık açın. Mikrofonda da iyi duyulmaz bu. Nasıl edeyim? Çarpmalar muhteşem. Ayrıca kalın seslerinizin gelişmesi için de kıymetli bir şey o açmak. Çünkü orada başka bir frekans bulacaksınız ağzınız içinde. Başka bir renk bulacaksınız. Onu keşfedemezseniz pes sesiniz de gelişmez. Yaralıyım. Ki aslında bu rengin pes sesleri gelişmiş. Güzel bir tenor. Harbiden maşallah tenoru. Nasıl edeyim?
Çünkü bakın peslerini çok iyi kontrol ediyor. Da bir ateş yanıyor vurdukça bağrımda Bir ateş yandı. yanıyor vurdukça Ne olacak bakalım? gözlerim Oktav gelecek. aşkın nezir geliyor. Ateşi söndüremem, dünyayı ters döndüremem. Bu ateşi söndüremem, dünyayı ters döndüremem. İntizarım bitmez yâre, arzu halim bildiremem. İntizarım bitmez yâre, arzu halim. Gene tizde çok güzel. Ses rengi, kumaş şahane. Şahane bir kumaş. Ve bu kumaş çok belli ki zaten işlenmiş bir kumaş. Tamamen ham değil bir kumaş. Çok belli ediyor kendini. Bazı harflerde özellikle tiz renklerdeki kuvvet, ağız açıklığı ve duruş, nefes kullanış belli bir oranda bu sesin güvenlik görevlisi. Evet. Fakat bizim çok mutlu olacağımız bir şeye sahip olduğunu gösteriyor. Yani bu işin içinde bir eğitim olduğunu hissettiriyor bize. Tamamen amatör olmadığını hissettiriyor. Gerçi hiçbir eğitim almadan da bunları yapabilenler var ama şanslı kişiler. Ailelerinde, eşinde, dostunda bu stilde okuyan biri varsa oradan kulak kapıyor. Görüntüyü de alıyor ve o şekilde söylemeye devam ediyor hayatı boyunca. O da oluyor. Ama burada sanki böyle bir özellikle diyafram kullanışta ve hece bölmemede inanılmaz güzel bir etkiyi siz görüyorsunuz zaten. Lezzetli. Bildiremem vay. Sesinize sağlık. Şahane. Şahane. Peki. Selamlar. Evet hocam. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun. Vallahi bir şey değil mi? Şimdi bizi izleyenler diyordur ki herhalde yeni tanıştılar. Biz 3,5 ay önce sizle telefonlaştık, sohbet ettik. Evet, Dedik ki gelelim İzmit'te güzel bir çekim yapalım. Sizin yanınıza gelelim. İşte salonu evet hocam. ayarlayalım. Biz bunu konuştuk. Bir hafta geçti. Sizin bir konseriniz vardı ve korona Evet. girdi. İşte o günden Evet, ta Haziran'a geldik. Nasılsınız? İyi misiniz? evet hocam. Keyifler nasıl? Çok şükür iyiyim hocam. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür ben de iyiyim. Şimdi herkes sizi tanımak ister. Bugün sizin analizinizi yapacağımı zaten size söylemiştim. Ama daha önceden Evet ben hocam. sizi defalarca dinlediğim için yani benim için ilk defa karşılaştığım bir kişi olmayacaksınız. Gerçekten şahane Evet bir hocam. sesiniz var. Sizinle ilgili olarak biraz kendinizi anlatır mısınız? Herkes de sizi daha fazla tanısın. Tabii ki hocam. Tabii ki. İsmim Kenan Alim. 1986 İzmit doğumluyum. Hı hı. Aslen Vanlıyım. Anne Rizeli, baba Vanlı. Anne Rizeli, baba Ama Vanlı. Vay çok tabii anne Rizeli, baba Vanlı. Doğma büyüme İzmit. güzel. Koca Üniversitesi'nde güvenlik görevlisiyim. Müzikle Halen de alaka devam peki? ediyor. Müzik, küçük yaşlardan beri tabii ki müziğe olan ilgim vardı. Yani Hı hı. küçüklükten bu yana işte okullarda korolardaydım. Aa ne güzel. Korolara katılıyordum. Evet, Mutlaka hep bulunuyordunuz. ilkokuldan beri, evet evet. İlkokuldan beri korolara giriyordum. E, Türküler seslendiriyordum. E, Yani küçüklüğümden Harika. beri evet, müziğe olan bir sevgim, aşkım var yani, öyle diyeyim. Muhteşem. Muhteşem. Peki bu internetteki kayıtlar nerede gerçekleşti? Nasıl oldu? Ee, Koca Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu'nda şu anda biz halen tabii ki şu anda koronavirüsü girdi ama Hı hı. koro olarak çalışıyoruz. Yani konserler veriyoruz. İşte Diyarbakır, işte bu korona öncesi Diyarbakır'a gidecektik. Hı hı. Dicle Üniversitesi'ne konser verecektik. Tabii olmadı, nasip olmadı. Evet. Koca Üniversitesi Türk Halk Müziği Koro şefimiz İsmet Ünsal hocamız, bağlamayı çalan, Hı videolarda hı. bana eşlik eden bağlamayı çalan hocamız. Beraber çalışmalar yapıyoruz. Ne güzel. Ve Koca Üniversitesi'nde personellerimiz, işte öğrencilerimiz hep birlikte koro olarak çalışmalar yapıyoruz.
Şahane. Ben merak ediyorum. Mesela şimdi siz profesyonel mesleğiniz şarkıcılık değil ama gerçekten çok güzel bir Evet, sesiniz var. Güvenlik görevlisisiniz. Ya insanlar bunu evet. duyunca şaşırıyorlar mı? Diyorlar mı ki ya sen ne işin var burada? Yani ne güvenlik görevlisi bu kadar güzel sesle falan diyorlar mı? Nedir yani bu işin? Evet, evet hocam, evet. Yani bu böyle yorumları çok alıyorum. Gerçekten hani sosyal medyada olsun, işte ayrıyeten dışarıda işte bizi tanıyanlar, işte dostlarımız, Hı hı, hocalarımız, işte arkadaşlarımız hep böyle söylüyor. Yani ne işin var güvenlikte? hı Hani hı, gidip bu işi yapsana, bu işin üzerine düşsene, yani müziğin üzerine düşsene gibisinden çok konuşanlar oluyor. hı hı. Tabii nasip kısmet işleri bunlar. Tabii ki. Sonuçta e, çalışıyoruz. Yani mücadele veriyoruz. Tabii ki. Olur, olmaz tabii bu nasip kısmet. Tabii ki. Ya bu işte profesyonel olarak ilgilenmeyi hiç düşündünüz mü? Yoksa hani şey mi dediniz yani önemli olan para kazanmak, ayakta durmak yani öbür şeylerden ne olacağı belli değil gibi mi düşündünüz? Neydi sizi yönlendiren? Tabii ki ben şimdi hocam şöyle yani benim amacım işte para kazanmak, bu işten para Hı hı, kazanmak olarak hiç düşünmedim. Ama tabii ki bu müzik camiasında işte bu hani e, bu camia çok büyük bir camia olduğu için hı hı, çok büyük üstatlarımız var. Yani onların karşısında biz tabii ki amatörüz. Öyle diyeyim yani. hı hı, Fakat ben ilerletmeyi düşündüm ama e, yani mücadele ettim daha doğrusu. Birçok hı programlara girdim işte Kocaeli'de yarışmalara girdim. Ama şunu şöyle düşünmedim. Hani para kazanayım. hı, Hani hı bu iş benim sadece amacım para olsun gibisinden hiç düşünmedim. Zaten öyle bir kazancım da yok şu anda. hı. Daha sonrasını bilemem tabii ki ama Evet, evet. amacımız yani bir şeyler sesimizle bir şeyler katabilmek. Hı İnsanları hı. hani karşı tarafa duygumuzu geçirebilmek Tabii ki. Ee, adına bir şeyler. İzmit'te peki böyle sahne aldığınız bir şey oldu mu böyle bir programlar hani Yani yarışmalar devam dışında? yarışmalar dışında herhangi bir program olarak Oo, herhangi bir program yapmadık. Yani yapmadınız. evet yapmadık. Yalnız ara ara böyle işte konserlerimiz oluyordu bizim Hı hı. kültür merkezimizde Kocaeli'de. İşte Kocaeli Üniversitesi'nde konserlerimiz oluyordu. Koro olarak Hı konserlere hı. gidiyorduk. Onun öncesinde de tabii ki sahnelerde şöyle gittiğimiz yerler vardı ama Hı konuk hı. olarak gidiyorduk. İşte bir iki türkü söylüyorduk öyle yani. Güzel. Peki şimdi kimleri dinleyerek geliştirdiniz sesinizi? Yani yoksa böyle ailede daha güzel sesliler vardı oradan mı kulağınızda kaldı bu Evet. okumalar? Evet benim ailede inanın birçok böyle Of, sesi güzel of. akrabalarım var. Allah Allah. Amcam var bir tane Murat. Of. Murat Halim. O gerçekten çok küçük yaşlarda ben çok dinliyordum onu. Hı hı. E, Çok uzun havalar söylerdi. Öyle bir söylerdi ki yani e, sesi böyle çan gibi çıkardı yani o şekilde. Allah, muhteşem. Ondan da tabii esinlendik. Tabii Çok ki güzel. eski üstadlarımız var. E, Yani onları hep dinledik. Kimler var mesela Urfa isimler yöresinde verebilir misiniz? Kazancı Bedi, Kazancı Bedi. Hafız Burhan. Hı hı. Oo, Hafız Burhan'dan yoksa gazel falan okuyor musunuz? İşte yani işte şu anda çalışıyorum ona. Çalışıyorsunuz. Aa, Öyle ne diyeyim. kadar Evet, güzel. çalışıyorum. Çünkü Evet. sizin okuduğunuz genelde hani İbrahim Tatlıses'in çok meşhur ettiği uzun havalar aslında Evet, belli bir dönemden evet, sonra. evet. Ben İbrahim Tatlıses'i çok dinledim. Hı Çok hı. dinledim. Gerçekten hani imparator kendisi. Hı hı. Bu sesin imparatoru yani diyebilirim. Hı E, hı. Maşallah diyorum. Yani biz küçüklüğümüzden beri dinliyoruz tabii ki. Onlar bizim sonuçta dinlediğimiz sanatçılar. Daha küçüklükten bu yana tabii onların Tabii ki. yaşı şu anda ileride ama Hı biz o hı. zaman küçüktük. O Evet. zamandan beri dinliyorum. O çok güzel uzun havalar okuyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Ondan sonra birçok ama ben herkesi dinliyorum. Mesela Gültekin Gönül Açar'ı da dinliyorum. O da çok güzel Oo, bir ses. siz kendi Evet, sesinize çok. giden kim varsa hepsini dinliyorsunuz. Sesi dik Evet. olacak. PES'leri de tabii kuvvetlendirmek Hı hı. adına PES sesleri de mesela dinliyorum. Birçok sanatçılar var. Hı hı. PES sesi olarak mesela Hakan Altun'u da dinliyorum. Hmm. Çok tatlı bir sesi var. Çok güzel bir sesi var. E, Yani bu PES seslerimi geliştirme Geliştirmek amaçlı. için şey. Peki ses Tabii eğitimi aldınız mı hiç koroda veya diğer şeyde hiç böyle bir çalışmanız oldu mu? Şimdi önceden evet şan dersi aldım. Şan dersi Aa, aldım. ne Evet şan güzel. dersi aldım hocam. Ses eğitimi sağ olsun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda e, Nuray hocam var. Bravo.
O bayağı bir yardımcı olmuştu bana o zamanlar. Hı hı. Onun tabii yapmış olduğu, eğitmiş olduğu İşinize yaradı mı bari şan eğitimi almak? evet, yani yaradı hocam, evet. O nefes, diyafram, işte diyaframı kullanma bağımında tabii ki yaradı ama sesi açma olarak Hı. mesela bayağı bir işe yarıyor. Güzel. Neler Sesi yapıyorsunuz peki açmayı, sesinizi sesi kullanmayı. açmak için? Böyle konser öncesi bir formülünüz var mı? Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum gibisinden. Hocam şöyle yapıyorum. Kesinlikle aç, hani orta böyle, yani mideyi fazla doldurmamak gerekiyor. Hı hı. Diyafram boş kalması için, bastırmaması adına. Mesela öncelikle akşamları mesela ki pekmez içerim yatmadan Oo, önce. güzel. Pekmez içerim. Sigara, alkol kullanmam. Kullanmıyorsunuz. Bunlar sesi etkiliyor. Evet, hiç kullanmadım. Bunlar sesi kesinlikle etkiliyor. Gerçekten Çok hani güzel. bu işi yapan kişiler için kesinlikle söylüyorum. Hani bence hani eğer bu işi yapacaklarsa, Hı sesini hı. geliştirecek olanlar için söylüyorum. Bunları kullanmamaları tavsiye ediyorum. Harikulade. Yani ben şimdi şu anlattıklarınızda gurur duyuyorum. Neden söyleyeyim? Başka bir meslek yapıyorsunuz ama diğer zevk aldığınız şeyi de ilerletmişsiniz. Onunla ilgili Evet, bilgilere sahipsiniz. İşte tam evet hocam. aradığımız ideal şey bu. Yani Çok müzik teşekkür ederim hocam. sadece alaylı tamam ama o alaylığın içinde birazcık bir eğitim, bir şeyler bak dikkat ediyorum dediğiniz şey ne oluyor o zaman? İşte kaymak. Ne meslekle uğraşırsanız uğraşın. Kesinlikle. Peki Kesinlikle güvenlik... hocam. Ben mesela Buyurun. Buyurun buyurun siz dinliyorum buyurun özür hocam. dilerim. Estağfurullah hocam, buyurun. Şimdi hocam şimdi hocam yani sesimizi kullanmamız için öncelikle sesimizi korumamız lazım. Hı hı. Koruyamazsak mesela soğuktan korumamız lazım. Öncelikle soğuk kış aylarında mesela yani boğazlarda mutlaka bir koruyucu böyle bir olması lazım, yani Hı atkı hı. gibi. Hı hı. O soğuk çünkü vurdukça o ses tellerinde herhangi bir böyle bir titreşim, konuşuyorsunuz çünkü türkü söylüyorsunuz aynı zamanda da. O anda da orada bir modülleşme yapıyor. Modülleşme yapıyor ve onun da geçmesi de çok zaman alıyor yani. Hı hı. Sesinizi eğer yıpratırsanız soğuk havalarda o da Doğru. bayağı bir seste sıkıntı Etkiliyor. çıkartıyor. Siz peki şimdi güvenlik görevlisiniz. Hani dışarıda mı, mekan içinde mi yoksa Ben ikisini de yapıyor içerideyim musunuz? hocam. Evet, İçeridesiniz. içerideyim. Evet, içerideyim. Daha önceden tabii dışarılarda işte kapılarda çalıştım. Hı hı. Oralarda ben hep böyle inanır mısınız Of. bere falan takıyordum. O soğuk havalarda, hani soğuk hava Evet. olmasa bile hani sesimi koruma amaçlı buradan aşağısı mesela direkt kapıyı, Kapalı. arkadaşlarım hep derdi ya sen niye bu şekilde işte duruyorsun diye. Komando veresiyle. Hava sıcak, işte esinti ne güzel esiyor falan. İşte ben de sesimi koruyorum. Söylemiyorum tabii hani sesimi Aa, koruyayım diye. tabii. Şey yapamıyorum. Ondan dolayı da işte insanlar tabii oradan baktığı zaman onların bakış Anlamıyorlar. açısıyla Ama daha tabii farklı. ya komik de bir şey. Şimdi tabii arkadaş grubunuza ya sesimi korumak için böyle yapıyorum. Ne sesi ya falan diyecekler. Ne alaka Heh, yani? mesela, evet, Ya evet, onu kesinlikle. anlatmak zor ama en azından buradan herkese Evet, duyuruyorsunuz. Yani bakın böyle evet, işlerde evet. çalışıyorsanız sesini koruyacaksınız yani. Kaçınılmaz sonra hele bir Evet de hocam, türkü evet. şarkı söylüyorsunuz. Şimdi sizin muhteşem Evet. sesiniz, muhteşem performanslarınız var internette. Sizden böyle rica etsem saat gerçi şu an 12 civarları açık mı bilmiyorum durum ama bir Evet sesinizi bir hocam. duysak da bir neşelensek şöyle kendimize gelsek. Tabii ki hocam, tabii ki. Ne söylemek istersiniz? Gönlünüzden ne geçer? Hocam gönlümden ne geçer? Siz uzun havaların efendisiniz şu anda. Uzun havalardan Estağfurullah vazgeçmeyin hocam. bence bir tane. Olur hocam. Uzun hava Tamam. okuyalım. Tamam. Yazı Sizdeyiz. bilmemi çok beğendiler tabii de. Birçok uzun Aha, havalar var. İşte Ay Bulut'a girmiş var. tamam. Ee, herhangi biri de olabilir yani. Hani Nasıl bu isterseniz tabii. yazı bilmem de olur. Yazı bilmem bir de efsane bir uzun hava gerçekten. İbrahim Tatlıses'in en zor okuduğu uzun havalardan biri. Hiç kolay bir şey değil. Evet Ama hocam. Hafız Burhan'dan kulağınızda bir şeyler varsa ondan da rica ederim ondan sonra kısa bir bölüm. Tamam hocam. Çok sevinirim. Sizdeyiz. Teşekkür ederim hocam. Ah yazı bilmem, okurum kardeş, yazı bilmem, yazı
Aman bu yaz beraberdik kardeş, gelecek yazı bilmem, bayramı bilmem, yazı bilmem. Ah bu yaz beraberdik kardeş, gelecek yazı bilmem, bayramı bilmem, yazı bilmem. Aç elden yar, gözlerinden yar, nereye gideyim ben, nasıl edeyim ben, yaralıyam, ah, nasıl edeyim, ay, ay, ay. Böyle Ya kısa bir şimdi şeyimle böyle tanıştım. hadi bir türkü oku dediğinde okunacak uzun ama değil bu gerçekten, ama maşallah yani gerçekten çok güzel bir sesiniz var ve hakikaten Çok de teşekkür ederim. kuvvetli okumaya çok alışmışsınız. Güçlü güçlü okumaya çok alışmışsınız. Bu Evet, nereden geliyor peki? evet. Amcadan mı geliyor bu, yoksa hani Şöyle, küçük yaşlarda ben o zaman 10 yaşlarındaydım. 10 yaşlarında amcamı ben dinliyordum. Tabii amcam müzik işi yapıyordu o zamanlar. İşte hmm, düğünlerde okuyordu, programlara gidiyor, işte yerel kanallarda çıkıyordu. O zamanlar hep böyle dik uzun havalar okuyor. Ben mesela inanın iş merkezinin dışına geliyordu sesi. Ben koşa koşa gidiyordum onu dinlemeye. Yani of, o ses o kadar yüksek, bayağı bir e, güçlü güçlü. yüksek, evet, güçlü ses. Hatta şimdi programdan önce öyle bir güçlük, bayağı bir güçlük. Ee, İşte diyor güzel güzel uzun havalı seç, güzel havalı seç. İşte onları oku diye bana böyle bir söylüyor, telkinde bulunuyor. Şöyle yap, böyle yap, taktik alıyorsun. Ne güzel, evet, maşallah. evet, Kaç yaşında böyle amcanız şu anda? söylüyordu. Küçük yaşlarda hocam şu anda 49-50 yaşında. 49 yaşında. Daha 49-50 genç hala yaşlarında. ya. Maşallah. Maşallah, Geç, evet, harikulade. evet, evet hocam. Maşallah. Çok güzel vallahi yani. Ee, Buyurun. sesini diyor işte, bağırır aç diyordu. Yani korkma diyordu. Bağır Heh, diyordu, yani bağırabildiğin kadar. Biz de o zamanlar küçükken hep bağırmaya çalışıyorduk böyle. Çıkmıyor o zaman. Tabii küçük ses, küçük yaş sesi böyle çok inceydi. Ses bir ara değişti. Kalınlaşmaya başladı. doğru. O zaman psikolojim bozuldu. Ne oldu benim Öyle mi? sesime duydu? Biliyordum. Ha, Evet. Evet, sesim değişti. O anda yani bayağı bir şey yaptım kendime. Hani böyle biraz sinirim bozuldu, işte niye böyle hmm, oldu diye. Tabii ki bilmiyoruz o zaman. Çünkü bu sesin değişeceğini tam olarak bilmiyoruz. O zamanlar doğru. kimseden de yardım alamıyoruz. Tabii. O zaman doktora gittim. Doktora Ee, gittim. Hocam dedim, böyle böyle benim sesimde bir sorun mu var? Hani kalınlaştı. O da bana kesinlikle öyle bir şey düşünme. Daha sonra dedi o normale dönük dedi. Yani bu dedi sen dedi şu an dedi ergenlik dönemi olduğu için bu yaşlarda dedi normal. Bu sene işe geliyor. Daha sonra ya düzelir ya da birazcık daha değişebilir dedi. Sonradan da düzeldi. Yani geçiş dönemi tabii çok zor. Yani bir anda, şimdi çocukken daha da tiz bir sesiniz vardı sizin. Çok çok daha tiz bir sesiniz vardı. evet, tabii ki daha tizdi. Evet, evet. Ama şu anda tiz. Yani işte artık değişim geçirdikten sonra da farklı bir renge sahip. Ya eminim ki, ama yani onun da başka bir güzelliği vardır. Fakat bu ses tabii ki şu an yerleşmiş bir ses. Çok daha lezzetli geliyor bize. Kesinlikle. Muhteşem. Gidiyor musunuz Van'a? Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam Van'a işte babam rahmetli oldu Allah rahmet 97 eylesin. yılında. Ondan önce cümlemizin ölmüşlerine Allah rahmet eylesin inşallah hocam. O zamanlar babam götürmüştü bizi bir Van'a. Ondan sonra hiç gitmedim. Fakat akrabalarımız orada. Yani tabii çoğu burada. Ama orada da çok akrabamız var. Ama gitmeyi düşünüyorum yani. Çünkü gel gel diyorlar. Gel gel diyor. Gidemiyoruz. Nasip olmuyor. Doğru. İnşallah Doğru. gideceğim yani.
İsmet Ünsal. İsmet Ünsal hocamıza sevgi selamlar. Ne güzel yapıyorsunuz. Bakın birçok insanla beraber çalışıyorsunuz, yönlendiriyorsunuz ve yönlenmenin sonucunda herkesin daha çok beğeneceği şeyler çıkıyor. Sizin bugün kaydınızı bana dünden beri artık ben dedim yeter. Zaten ben Kenan Bey'le tanıştım. Yani en az 100 Evet, kişi evet. gönderdi. İyi de ettik. Bugün buluştuk. Biraz daha ortam toparlansın. Belki Van'da, belki Dicle'de, Dicle Üniversitesi'nde bir buluşmamız olur. Orada sizi canlı canlı sahnede izler kaydederiz. Çok teşekkür ederim Evet, Kenan Bey inşallah. katıldığınız için. Çok mutlu oldum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hocam şöyle bir şey söylesem. Benim Buyurun. konservatuar yıllarında Nuray Hocam vardı. Nuray Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Nuray Polat. Aynı zamanda Furkan Kayaoğlu. Kendisi aynı zamanda bağlama üstadı. Gerçekten onların da çok büyük emeği var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Buradan Kocaeli Üniversitesi güvenlik arkadaşlarıma, güvenlik müdürümüze, Kocaeli Üniversitesi rektörümüz Profesör Doktor Saadettin Hülagi Hocam ve yardımcıları ve tüm Sağlık Kültür Spor Daire Başkanımız, havuz müdürümüz, ben kapalı yüzme havuzunda çalışıyorum aynı zamanda. Doğrudur. Havuz müdürümüz, onların da çok büyük emekleri var, destek veriyor. Rektörümüz de gerçekten Ya. çok Bunlar gerçekten destek olmasa büyük yapılacak destek veriyor. işler değil. Mümkün değil yani. Kesinlikle, kesinlikle gerçekten müziğe, sanata çok büyük önem veriyorlar. Sayın Rektörümüz gerçekten bu konuda çok anlayışlı. Kendisine çok teşekkür ederim burada. Ve tüm personellerimize hepsine saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Beni takip eden, sosyal medyada beni destekleyen tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Sizin de aracınızla size de çok teşekkür ediyorum. Siz de bu gerçekten bu camiada çok büyük bir şahsınız. Birçok yere yayılmasını da istiyorum. Mutlaka sizi dinlesinler ve sizi de derssinler. Yani gerçekten büyük bir ders alsınlar. Seslerine gerçekten diyaframı mesela çok iyi geliştirebilirler. Sesi çok iyi Kesinlikle. kullanabilirler mesela. Kesinlikle. Sizin tavsiyeleriniz çok güzel. Mesela oradan notaları veriyorsunuz. Mesela. Ben de aynı şekilde İnşallah size hocam. destek veren, sizin çevrenizde olan hem sizinle beraber çalışan ekip arkadaşlarınız, yöneticileriniz gerçekten çok kıymetli bir şey yapıyorlar. Daha önce biliyorsunuz İzmir'de bir temizlik görevlisi Şahin Özlem'le görüşmüştük. Aynı desteği onlar da veriyorlar. Yani bu iş desteksiz. Sadece benim sesim varla olmuyor. Mutlaka bunun çevrelenmesi gerekiyor ki bu güzel sesleri duyalım. Kesinlikle. Harika. Kesinlikle. Güzel seslerimize bence sahip çıkalım diyorum. Yani herkese söylüyorum bunu. Hı hı. Kesinlikle Gerçekten haklısınız. sanata önem veren insanlar çok önemli benim. Müziğe önem veren. Bir şey sanata soracağım. önem veren. Sanatçı bir güvenlik görevlisi nasıl oluyor insan? Farklı bir şey değil mi yani? Yani Şimdi güvenlik görevlisinin bir nasıl oluyor sert bir şöyle. duruşu olması lazım ama sanatçı bir güvenlik görevlisi bir değişik bir şey. Nasıl bir şey oluyor bu? Sizi nasıl Evet etkiliyor? hocam şöyle. Ya hocam şöyle diyeyim ben size. Beni şöyle etkiliyor. Ben size yapı olarak sakin olduğum için yapı olarak mesela biz derslerini de aldık. Kişisel iletişim işte yani Anlıyorum. bunun bütün derslerini aldığımız için nasıl davranmamız gerektiğini insanları işte biz sonuçta güven görevlisi aynı zamanda insanları her zaman yapıcı olmamız lazım. Nasıl olalım? Sonuçta biz kendimiz karşımızdakini mesela empati kurarak bu şekilde davranmamız gerektiğini biliyoruz. İnsanları incitmeden, kırmadan Doğru. onları anlayabilmemiz gerekiyor. Yani bu Müzik şekilde yapmak işte bana da işinize yarıyor yani burada. Belki empatide, evet, belki yarıyor. yumuşak dilde. Evet kesinlikle içimde olan mesela böyle bir enerjiyi dışarı çıkartıyor. Mesela varsa böyle bir sinirlisin mesela geçiyorum mesela yani okuyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Geçiyor, hiçbir şey kalmıyor. Çok iyi. Enstrüman çalıyor tabii ki musunuz? stres de atıyor. Aynı zamanda stres de atıyor. Hocam şöyle ufaktan çalıyorum. Ben kendime göre bağlama çalıyorum. Furkan Kaya hocam sağ olsun o bağlama üstadı konservatuvar yıllarında bana ders vermişti. Hı hı. Ondan kalan işte notayı işte bütün notalarını biliyorum. Biliyorsunuz. Kendime göre çalıyorum. Bravo. Evet. Kendime Bravo. göre çalıyorum ama Bravo. çok da iyi değilim. Ben hani okumada kendime güvenirim ama bağlamada o kadar kendime Olsun güvenirim. ama en azından öğrenmişsiniz bir şeyler yani. Az da olsa Tabii ki çalıyorsunuz. hocam sonuçta. Evet kesinlikle yani çalıyorum şükür. Ama öyle bir şey ki bazen elime dahi alamıyorum. Çocuklar bırakmıyor.
Evde mesela boş Maşallah. 2 tane oğlum var, ellerinden Maşallah. öper. Allah bağışlasın. Bir tanesi sırtıma biniyor. Bir tanesi İmkansız. bağlamayı Tabii. tutuyor. O anda hiç yani elime İmkansız. alamıyorum, inanın. Doğru doğru doğru. Ne Ama yapacaksınız? bu işin ben bağlama üzerine de bağlama üzerine de gerçekten çok iyi yerlerde, iyi yetenekli insanlarımız var. Hı hı. Üzerinde dursunlar, bırakmasınlar. Yani belli bir zaman bıraktıkları tekrar başlamak zor oluyor. Zor. Müzik işinde de aynı şekilde. İş olursun. Yani bildikleri işleri kaldıkları yerden devam etsinler, bırakmasınlar. Süpersiniz. Çok Pişman teşekkür duyar ediyoruz. sonra. Pişmanlık duymamak için kesinlikle bırakmamak ve devam etmek çok önemli. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Evet. Sağ olun, Sağ var olun. olun. Gurur duyuyoruz gerçekten yaptığınız her Ben de şeyle. teşekkür ediyorum. Hem emeğinizde hem çevrenizde. Sağ olun. Şimdi biraz sonra kanalda analizini izleyecek kişiler veya daha öncesinde ben analizinizi yapmış olacağım. Bunu da yayınlamış olacağım canlı yayında. Onlara da şaşıracaklar. İnşallah güzel olur veya hafta içi yayınlarım. Artık bakacağım. Çok teşekkürler Kenan Bey. Karşılıklı görüşmek üzere inşallah. Saygılar. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Tüm Aynen. herkese çok çok hepinize de saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bizden de. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Çok güzel bir program oldu. Kusura bakmayın. Uzağa bu kalıyor. Yapacak Yakın hiçbir olsa şey daha yok. güzel. Tabii ki. Evet, Tabii ki. Tabii ki. Tabii. Ama yine de bu güzel bir format oldu. İnşallah ileride tekrar buluşacağız. Evet, güzel bir program oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Yeryüzünün izlemek için solmasın. Kendinize Sizin çok de. iyi bakın. Sizin de. Tekrar Sizin de. görüşmek dileğiyle hocam. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Şimdi ben kaydı kapatıyorum. Görüşürüz. Biz 3-5 kelime daha ederiz sizle. Tamam. Ondan sonra arkadaşlara bay bay yapayım.